Ali Beyciğim size İnşallah. dönüyorum çünkü çok soracağım soru var. Hı hı. İlk soru şu. Estetik çoğaldı mı? Bir. Hı hı. Alt başlık 1A. Çok iyi. Yüksek lisans yapıyorum şu aralar, sürekli ödev yapıyorum. Bir de tezimi yazmaya başladım. Bunlar geldi bana. 1A noktalar gelmeye başladı. 1A, estetik yapıyorum, doymuyorum, bir daha yapıyorum. Doymuyorum, bir daha Evet. yapıyorumlar da mı başladı? Çoğaldı mı? Biz mi algıda seçicilik yapıyoruz? Şöyle aslında evrimleşiyor estetik. Yani insanlar kültürel dezenformasyondan kurtulmaya başladılar. Şimdi herkes bir modada her şeyi yaptırmak istersiniz ya. Şimdi Gangnam Style oynayan bir adam görsek güleriz değil mi? Ama bundan 15 sene, kaç sene önce, 10 sene önce herkes yapıyorduk. oynuyorduk değil mi? Evet. Şimdi o bize komik geliyor. Şimdi öyle bir şey ki mesela örnek verirsek bazlama yüzler oluştu, overface'ler oluştu ve insanlar bunu görünce kötü rol modeller. Overface tam olarak ne oluyor? İşte fazla şeyin dolgu fazlası. uygulanmış. Filtreler. Evet. Fazla dolgu uygulanma durumu. Buna ne demek biliyor musunuz? Şimdi yaşlılık sürecinde bakın ben bir tane dolgu yapıyorum buraya. Koydum buraya dolgu ve burasını yükselttim. Tamam. Bakın bu şekilde yükselme doğru değil. Bu insan fizyolojisine aykırı. Bir de o kalıyor değil mi orada? Bir de kalıyor orada. Düzgün yapılmazsa erimiyor. Neden? Enkapsüle oluyor. Birden çok büyük verirseniz vücut tüberküloz gibi düşün. Eritemediğinde ne yapar? Enkapsüle eder. Öyle yaşar tüberküloz. Hay Allah. Bu da eritemediğinde böyle yılla ömür boyu kalıyor. Ve nasıl biliyor musunuz? Kalırken de öz kütlesi daha ağır olduğu için yağdan burada birikerek o Tabii zaman düşüyor. da süper bazlama yüz oluyor. Peki ben diyorum ki buraya 10 birim şöyle şişirmeyeyim de fizyolojimize uygun olarak ben düşenin yerine eski yerine ittireyim. Bakın şu an dolgu yaptım mı? Yapmadım. Ne yaptım? İttirdim. Nasıl ettin? Düşen yüzümü buraya ittirdim. Buraya doldurmuyorum da buraya dokumu replacement yani tissue replacement. Yenileme. Eski Yeniyi yerine yerleştirme. süper eski yerine ittirme. Artık yüz değiştirmek diye bir şey kalmadı. Eskiye dönmek diye bir şey var. Kalmasın ya. Ya o bir şey hani nasıl derler o furya oldu. Şey olmayacak mı? Çizgileri kabul ettiğiniz bir zamana gelecek misiniz? Orada ben çok geçerakçı olacağım. Çünkü ben çizgilerimi çok seviyorum ve bir gün herkes bu çizgilerle barışacak diye bekliyorum. Çizgileri, Çok mu beklerim? Çizgileri Çok yok ki çizginiz. Var ama ben Ama seviyorum. çok güzel. Hepsini çok Evet, seviyorum. Bence ben anlamlı. onları çok sevdiğim için size çok gelmiyor. kendinizle barışık Anlamlı, yaşamak evet, önemli evet, olan. çok Siz önemli. bu şekilde mesela siz bana mesela gelseniz ben çizgilerimle aman Allah'ım asla değiştirmek için uğraşmam ne kadar güzel. Kendisiyle seviyorum. barışık yaşıyorsa tamam o konu kapanmıştır. İnsanlar aslında şunu göster, şu olsun. Çizgileri genelleme yapmayalım da insanlar kendileriyle nasıl barışık yaşar? Hani bir yere kadar yapıp barışık kalabilme ihtimali yok mu bunun? Yapınca devamı mı geliyor yani? Öyle bir duygusu mu var? Şimdi bu nedir biliyor musunuz? İşte kendinle barışık yaşamanın bir parçası. Ben oradan dokunduruyorsam hadi kilonu da düzeltelim. Hadi kıyafetlerini düzeltelim. Hadi günlük spor yapalım, yürüyüş yapalım. Bir yerden bir tutturursan Evet. tıkır tıkır domino gibi gelir. İşte güzel kokacağım, ne giydiğime bir bakacağım. Değişiveriyorsun her şey. Toplumda bu karşılık bulmaya başlıyor. İyi görünüyorsun. Yani canlı görünüyorsun. Yüzünde bir aydınlanma var. İşte fit görünüyorsun. Bu her şeyin bir başlangıcı, estetikte de bir başlangıcı olsun. Peki Aylin Hanımcığım, bana vereceğiniz güzel haberler var mı? Anlatır mısınız neler oluyor? Hayatta sürekli değişen ve insana iyilikler katan, mutlu eden güzel çalışmalar oluyor. Ben az önce Victor Hugo'nun sözüne katılarak baktım. Evet, çalışmak hayat, Ben düşünmek o kısmındayım. ışıktır. Işık kısmını bilemiyorum ama benim için çalışmak hayat. Yani hayatın her anında çalıştığım zaman mutlu olan bir insanım. Dediğiniz gibi çok doğru mu bilmiyorum ama buradaki programın arkasından eve gideceğim. Ben yine bilgisayarımın başında bir şeyler yapmaya devam edeceğim. Böyle bir tempo içindeyim. Dolayısıyla bu da beraberinde yeni projeler getiriyor. Ama şimdi ben yeni projelerinizi genel olarak eğitim alanında, öğretim Evet. görevliliğinizde, derneğinizde,
Hani buralarda hissediyorum. Biz güzel sesinizi farklı platformlarda Evet, evet, duymayacak onlar da mıyız? olacak. Öğrencilerinizle projeler Olacak, yapmayacak mısınız? olacak. Ben onların haberini duymak Ben istiyorum. şu anda yine yeni bir albüm çalışması içindeyim. Bu sefer herhalde Omar'ın da etkisiyle biraz klasik dönemleri gündeme getirecek bir albüm yapayım niyetine girdim. Ama müziğin yaşayan bir olgu olduğuna inandığım için sadece klasik dönemle de bir sanatçının kendisini sınırlamaması gerektiğini düşünüyorum. Yanı sıra yakın bir zamanda bir single da gelecek. Onun da Ha. önümüzdeki hafta kaydı olacak inşallah. Şimdi peki tekliniz ne olacak, bize söyler misiniz ismini? Valla şöyle diyeyim size, tam bir yaz şarkısı olacak. İçinde böyle güzel bir tekne var. O tekneyle ilgili çok güzel anlatılan bir hikaye var. Azıcık mırıldanmaz mıydınız? Olmaz. Ya kandıramadım. Başka bir şey olur ama Başka bir olmaz. şey mırıldanır mısınız? Şöyle geçmiş dönemden bir şey dersiniz. Olur şu anda. Programın sonunda ben sizden Peki, tamam. o güzel sesinizden Tamam. güzel bir eser dinlemek isterim. Memnuniyetle. Peki burada şeyi de merak ediyorum. Sonuçta üniversite öğrencileriyle çalışıyorsunuz. Her ne olursa olsun Türk sanat müziği ya da Türk müziği çalışıyor olsanız da onlar gençler Evet. ve yenilikçiler. Evet. Şimdi biz klasik müzikle rock çok duyuyoruz. Klasik müzikle türkü çok duyuyoruz. Artık şiir zaten birleşti. Evet. Dolayısıyla aslında klasik müzik güzel kitlelere yayılmaya başladı. Kesinlikle öyle. Şimdi sizde bir aydınlanma oluyor mu? Ya da öğrenciler hocam ya şöyle bir şey denesek mi diyorlar mı? Diyorlar. Bir şeyler oluyor mu? Şöyle bir gerçek var. Siz yaş için kendimize neler yaparsak genç kalabileceğimize ilişkin önerilerde bulundunuz. Benim önerim de gençlerle yaşamak. Gençlerle yaşadığınız zaman asla yaşlanmıyorsunuz. Evet. 10 yılda bir yaşınız artıyor bence. Doğru. Çok haklısın. Çok Onlar iyi. da Çok. gerçekten her an kendi yaşantılarını benimle paylaşarak, heyecanlarını bana anlatarak beni de diri tutuyorlar. Bana da yeni bakış açıları yansıtıyorlar. Ben Tabii. onlara kendi kültürümü, tecrübemi aktarmaya ve müziğimi öğretmeye çalışırken onlardan da onların yeni pırıl pırıl dimalarından yansıyan güzelliklerle karşılaşıyorum. Bu da çok büyük bir mutluluk. Yani sizden öyle projeler de bekliyoruz. Gelecek, hiç merak Değil mi? etmeyin. Hiçbir zaman bitmiyor bu çalışmalar. Vallahi sohbet güzel olunca dakikalar akıyor gidiyor ama Ali Beyciğime bir sorum daha var. Bunu çok merak ediyorum. Patent. Şimdi durduğun haline bakar mısın? Nefes almıyorsun. Bak Ben- evet, normal benim hepimiz genelde. siz de Bende ben de. de vardı Bakın o problem. nasıl alman lazım biliyor musun? İdeal bu. Müzikte çok Standardı önemlidir bu. nefes. Standardı bu. Ama biz ne yapıyoruz biliyor musun? İdame ediyoruz böyle yaşıyoruz. Evet, Hiperbarik oksijen odaları var hastanelerde. çok iyi biliyorum. Biliyorsunuz diyabetik ayaklar oluyor, kronik hastalıklar oluyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Serebral palside de çok kıymetli. Çok haklısınız. End organları oksijeni daha yoğun götürüyor. İşte daha büyük basınçta veriyor Aynen. ve daha yoğun götürmenizi sağlıyor. Bakın şöyle düşünün. Bu odayı ben aldım, patentle kaba çevirdim. Yani bir hiperbarik oksijen konteynerine çevirdim. Dokuları. Şimdi şeyi düşünün. İleride insanlığa adamayı düşünüyorum bu olayı. Organ transplantasyonu. Avusturya'dan birisine böbrek transplantasyonu için bekliyoruz, geldi. Tamam mı? Sadece 4-8 derecede bir buz aküsünde mi gelmesini istersiniz yoksa hiperbarik oksijen konteynerinde gelmesini mi istersiniz? Dünyada milyonlarca organ nakli bekleyen ve bir sürü hastane var. Bu kabı ben çevirdim, 4-8 derecede özel patentini aldım. Bunu insanlık hizmetine sunmak için bekliyorum. Daha bir ürün olarak şey değil. Anladım. Zamanla bunu ama bunu ne işte Çok ben faydalı. evet bir buluş sahibiyim, Harika. patent sahibiyim. O odayı kaba çevirdim, insanlık adına da kullanmak istiyorum. Ey bütine veda olmuşum müptela. Ey bütine veda olmuşum müptela. Aşıkım ben sana, iltifat et bana. Yar, yar, yar. İltifat et bana. Aşıkım ben sana. İltifat et bana. Aşıkım ben sana.